Efendim Ramazan'a özel İGA Lunch Sohbetli Tarifler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğum benim çok sevdiğim bir konuk, çok eskiden beri tanıdığım. Hani evimizin oğlu var ya, sevgili Murat Güloğlu ile bugün çok tatlı bir sohbetimiz olacak. Bir kere Murat hep merak ettiğim bir şey, sabahın kör vakti bir kalkıyorsun. Kargalar uyanmadan. Kargalar uyanmadan Doğru. Doğru. Sonra hazırlanıyorsun Evet. ve işe gidiyorsun. Evet. Nasıl besleniyorsun? Ben çok merak ediyorum. Beslenmem tabii yani gün içinde çok daha dikkat ediyorum. Tamam. Mesela sabah akşam 6'dan sonra pek yememeye gayret gösteriyorum ki genelde hani o sıralarda canım bir şey istiyorsa sıvı ya da öyle çerez vesaire. Ama gün içinde hani mesela işimden gelirim, kahvemi koyarım. Tamam. Yulaf ve yoğurdumla Yoğurdumuz beraber. var. Sonra küçük bir uyku, bir yarım saat vesaire. Sonra götürür beni. Ha canım istediği zaman yine hafif bir şeyler atıştırırım. Evet. O 6-7'yi bulur. Tamam. Hafta içi böyle. Böyle. Ama hafta sonu ki gezen insanlarız bizler. İşte efendim Urfa'sı olur, Adana'sı olur, Antep'i olur derken orada durdurak yok. Yerim pazar akşamına kadar, sonra hafta içi yine az önce bahsettiğim yulaf ve yoğurda dönerim. Biz tabii çok seyahat etmeyi seven birisi. Murat, biz birçok seyahatte Murat'la birlikteydik. Ve o seyahatlerde şunu gördüm. Mesela Urfa'da, yani orada bayağı çiğ köfte yedim. Mecburdum. Durduramadım kendimi. Aynen. Ama yine de çok fitsin yıllardan beri. Hep böyle bu bir genetik de tabii değil mi? Genetik de bir taraftan ama tabii hani yediğim zaman ve arkasından o hani 10.000 adım yürüyüşleri, tempolar, yapabildiğim zaman spor. Gerçi bu pandemide biraz o spor salonlarına gidip yapamadık ama hani günde 1-1,5 saat mutlaka yürüyüşe ayırıyorum. Merak ettiğim bir şey, Ramazan'da beslenmeni nasıl ayarlıyorsun? Ramazan'da da aşağı yukarı aynı. Çünkü gün içinde fazla beslenmiyorum. İftar saatinde yine küçük bir atıştırmalık. Güzel. Ondan sonra zaten biraz böyle sahurda olabiliyor. Çok doğru. Tutsun diye. Yani o yumurta vesaire. Ardından da yine işimiz gücümüz devam ediyor. Çok fazla bir değişiklik olmuyor yani. Olmuyor. Murat çok yiyen bir çocuk değil yani, ben biliyorum ama seyahatlerde tıka basa doyuyor. Seyahatte durdurak yok. Şimdi yemek için seyahate gidebilirsin ama değil mi? Tabii kesinlikle. Urfa'ya giderim, bir Urfa kebabı yerim, bir lahmacun. Yerim. İsotlu ekmek, ay Urfa'da. Sonra Adana'ya giderim diyorsun. Bir Adana kebap. Geçtiğimiz Malatya'ya gittik. Malatya'ya gittiniz. Şahaneydi. Anadolu'da o kadar çok aslında yani herkes belki biliyordur ama benim bilmediğim o kadar çok lezzet var ki. Ya inanılır gibi değil ya. Aa bu da mı var, bu da mı varmış derken birinden kalkıp başka bir yere gidip yani mecburen onu da yiyoruz falan. Murat, sen nereliydin? Ben Sivaslıyım aslında. Efendim ben de bir Sivas geliniyim. Yiğidin harman olduğu yer. Yerden söyleyelim. Ben de Sivas Divriği geliniyim. Bizim evde de kayınvalidem Sivas köfteleri, içli köfteler, baduş aşları, Divriği, Alatlı pilav. Madımak. Efsane değil mi? Buzlukta daima durur. Ha öyle mi? Sivaslar madımaksız yapam. Oy madımak. Çok güzel. Tek sakalı. Bir de çok seyahat ediyorsun ya. Ediyorum. Bu seyahatlerde her zamanki düzenin gibi evde besleniyorsun, yulaf, yoğurt. Ama seyahate gidince bitti. Bitti. Her şeyi yiyorsun. Her şey. Yani kahvaltıdan başlayıp akşama kadar durdurak yok. Bitti. Ama o sırada hani vakit varsa yine bir yürüyüş vesaire. Hani kendimi tatmin etmek Sen hareketlisin ama. Ben hareketi seviyorum. Ben gördüm seni. Aynen. Öyle yerinde oturan değil, sürekli Değil, dolanan bir çocuksun. Peki pazar günü döndün seyahatten. Pazartesi zaten erken kalkıyorsun. Televizyona 4'te uyanırım. 4'te. 4'te, 3.30-4'e doğru uyanırım. Herkes uyurken. Herkes uyurken. Yani çok zor bir şey erken saat. Yani biz zamanı da hiçe saymak lazım aslında. Saat 4 oldu, ben şimdi herkes uyurken demeden işime gidiyorum. Sabah haberi çok önemli bir haber dilimidir. Çok doğru. İnsanlar uyanırken o sırada enerjik bir şekilde haberleri aktarmak önemlidir. Doğru. Sonra o kuşak çok şeydir, yani izlenen bir kuşak. Elbette ki. Tamam, sabah haberlerini seviyorum ama izlendiği için de biraz tabii ki. Dolayısıyla 9'a kadar şu an bulunduğum yerde 6 ile 9 arası yapıyorum. 3 saat. 3 saat boyunca. Kesiksiz yayın. O 12'ye kadar da gidebilir, sıkıntı yok. Çok zor. Ama seviyoruz ışıkları, kameraları sen. Evet, seviyoruz. Yani. Dolayısıyla iş yapıyor gibi de o değilim çok ben. doğru. Bir iki hafta çıkmayayım ekrana, özlüyorum işimi. Özlüyorsun. Dolayısıyla hani o saat mefhumu kalmıyor. Yani birçok insan için sabah erken kalkmak bir kabustur. Ama sen tabii yıllardır alıştın. Ya tabii alışılıyor bir süre sonra ama şöyle de bir şey var. Mesela hafta sonuna gelince beni uyandıramazsın erkenden. Bence de uyu. Uyurum ben. Keyfine bak. Sefan olsun.
Şimdi ben hemen bir ayağa kalktım. Hemen. Biz çok oturduk. Ben çok oturdum yani. Yalnız ayağa kalkınca da tabii sen Pek fark kalkma, etmediniz. sen Ben kalkma. kalkayım. Çünkü Edi ile Büdü olabiliriz. Efendim ben de Murat yemeği çok sever biliyorum. Böyle et yemeklerini de çok sever. Bayılır. Zaten Sivaslılar da severler. Sever değil mi genelde? Etsiz bizde de doktor evde oturmuyor. Balığa Ben neyse mesela ki Muğla'da büyüdüm ama Sen hani Muğla'da büyüdün, doğru hatırlıyorum. Zeytinyağlılar, otlar Evet. falan o da çok güzel ama O da insan et arıyor. Et arıyor. Neyse ki biz bu yaşta biraz balık aramaya başladık. Balıkla idare ediyoruz. Şimdi ben tarhanayı çok severim. Ben de severim. Tarhana bizim milli bir yiyeceğimiz bir Çok de. da pratiktir, değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle yazdan hazırlanıp kışa hazırlık olarak yapılan başka hiçbir yiyecek yok. Bu un tarhanası Ege'nin Evet. bir kadın kooperatifi bana çok hazırladı, güzel. yolladı. Bütün kadın kooperatiflerine selam olsun. Kadın üreticileri Kesinlikle. çok seviyoruz. Ben de elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. tatlısın. Yayınlarımda, sosyal medyadan vesaire sürekli olarak kadın kooperatifleri çok önemli. Tamam, sana sarılacağım sonra. Tamam. Kadın kooperatiflerini ve kadınları, Evet. kadın işletmecileri destekleyen önemserim, çok herkese önemli. yürekten sarılıyorum. Harikasınız. Kadınları desteklemek ne güzel bir şey. Şimdi efendim size tarhana soslu, tuzu çok attım galiba ama sen neyse götünü Dengeleriz kapa onu. biraz. Dengeleriz. Bu arada tuza ihtiyacım vardı. Evet. İyi oldu. Ama karabiberi katabilirim değil mi? Tabii, Tamam. sıkıntı yok. Şimdi efendim ben size tarhana soslu, Murat çok lezzetli oluyor, bir köfte göstermek istiyorum. Hem de yöresel, hem de milli, hem de bizden bir şey diye. Bu tarhana sosunu nerede öğrendim? Tarhana sosunu Ege'de gördüm. Özellikle Denizli ve Aydın'da köylerinde çekim yaparak gördüm. Tavuğu haşlıyorlar ya da böyle ince tavuk da olabilir haşlanmamış. Tarhanaya bulayıp kızartıyorlar. Allah Allah. İnanamadım. Mesela tarhana soslu erişte yaptılar bana. Aa, çok tatlınız tabii. Çok, Nasıldı? nasıl güzeldi. Yalnız tarhanayı tereyağda çok da kızartmamak lazım. Yanabiliyor. Belli bir çizgisi var Evet. yani. Olağanüstü lezzetli. Ben de bu milli yemeğimizi size göstereyim dedim. Şimdi senden bir şey rica Tabii. edeceğim. Oturduğun yerde hiç kalkma. Sosumu sen hazırla. Sen kalkma, Tamam, çok peki. dengesiz ol. Uzun boylu. Şimdi bunun içine 2 kaşık tarhanayı ilave edelim. Tarhana da gayet sağlıklı bir taraftan değil mi? Ne Yani diyorsun? bağışıklığı Yoğurt var. güçlendirme. Her çeşit biber var içinde. Yeşil, kırmızı biber. Sonra irmik katanlar var. 2 koydum ama hadi bir de benden olsun şöyle. Pekala Peki. olsun. Sosumuzu hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi burada şu sütü önce koyalım. Peki. Efendim sütümüz var. Tarhana sos hazırlıyoruz. Bu köfte fırında pişecek. Buna bayılacaksınız. Şöyle yoğurduk. Kendi iç harcınız da olabilir. Hepsini koyuyor muyum sütü? Evet, sütün hepsini koy. Şöyle karıştıralım. Sonra tarhanadaki kaşıkla karıştıralım. Sütlü, tarhanalı. Biraz da ben kremayı çok sevmiyorum da ben Biraz labne mı koyayım? seviyorum. Ha, koyayım mı? Labne koyalım. Tamam. Ne kadar efendim? Sen ne dersin? 2 kaşık olur mu? Hadi 2 kaşık. Hadi Murat'ı Hadi buçuk da kırmayalım. koyalım bir de. Hadi 2,5. 2,5 kaşık. Seni haberci buçuk. Sabah sabah peki haber böyle iyi haber de var, üzüntülü haber de var. Var, hepsi Zor var. değil mi? Her şey var. Var, olmaz mı ya? Var. Ama Neler? hayatın içinden haberler, hayatın gerçeklerinin olduğu her şey bizde de var doğal olarak. İlk başlarda biraz üzülürdüm öyle kötü çirkin Haberleri. haberleri aktarırken ama tabii bir taraftan da artık hayatın gerçekleri Evet. diyerek. Yani acısıyla tatlısıyla Aynen öyle. hayat her zaman. Niyet önemli efendim. İyi niyetli olduğumuz sürece Değil hiçbir mi? sıkıntı yok. Evet, hayat. Peki içine biraz sevgi koymadık ama şimdi koyalım Sevgiyi mı? katalım biraz. Koyalım, Çok güzel olacak. Seni çok seviyorum. Tatlı sosum diyelim ya. Sevgi katmadan olmaz. Çünkü Peki. Murat niye öyle? Ay bugün de yemek mi yapacağım? Tüh filan dediğin zaman ne yaparsan yap yemek lezzetsiz oluyor. Aa, Şimdi biz bunları yapacağız. Ekip arkadaşlarımız yiyecek. O yemeğin lezzeti başka. oluyor. Şimdi köfteler bitti. Şöyle bir fırın tepsisine koydum. sos da tamam herhalde. Sos da tamam. Bana versen Buyurunuz. sosu dökelim. Efendim iftar yemeği hazırlıyoruz. Bütün ekip bununla iftarını açacak. Hadi. Çok heyecanlıyız. Tabii bu siyah bir tepsi çok da belli olmuyor ama şöyle sosu bunu pişirecek kadar köftelerin böyle neredeyse 1/3'üne gelecek kadar koyuyoruz. Şöyle sallıyoruz. Üzerlerine de lezzet vermesi için hani kaşar peyniri çok iyi oluyor. Öyle. Mozzarella peyniri olabilir, bulabilirseniz cheddar olabilir. Böyle birazcık da kaşarlı köfte arası gibi. Evet. Çok iyi hatırlattın tarhanayı.
Biz köftenin içine de koyarız. Aa, evet ya, güzel Kütahya'nın olabilir. sıkıcık köftesi gibi olur. Aa, Onu çok çorba güzeldir gibi de o. yaparlar. Of. Kütahya'ya da selam olsun. O zaman da çağırın beni, geleyim. Tarhana ne oldu her şeyde, beni de çağırın. Tarhanacı, ben biliyorum onu zaten. Hasan Ustam, siz oradasınız değil mi? Hadi bunu fırına gönderelim. Dur birazcık daha koyalım. Murat Elimizi korkak seviyor. alıştırmayalım Evet, efendim Murat ya. seviyor Bol bol. peyniri de zaten. Yiyeceğiz hepimiz. Çok teşekkürler. İftar yemeğimiz de hazır. Şimdi bir Evet. şey daha soracağım. Sen biliyorum ki havaalanında kaç kere karşılaştık. Çok erken saatte geliyorsun havaalanına. Ya benim mesela uçuşum, atıyorum öğlen 2'de gelirim ben, saat hani mümkünse daha erken ama hani 10'da, 10.30'da, 11'de vaktimde varsa ve lunchlarda vakit geçirmeyi çok severim. Ya havaalanına zaten benim seyahatim havaalanına giderken başlıyor. Havaalanına gelirim, havaalanları gerçekten çok severim. Çok. Gezerim, dolaşırım vakitlice. Lunch'ta yerim, içerim. O konuda da yani dedim ya hani hafta sonu yemekler başlıyor diye. Çok O doğru. lunch'lardan başlar. Çok doğru. Hatta burada da bayağı vakit geçirmişliğim Sen vardır. Vardır, bravo. O da benim gibi erkenci, havaalanında erken gelmeyi severim, seviyor. çok. Vakit geçiriyor lunch'ta. Ondan sonra seyahate çıkmak da Hiç çok dış hoş uçuş bir, fark etmiyor. çok hoş bir duygu seyahate Çok bambaşka bir şey. Çok heyecan yaratıyor, yeni yerler görmek. Ben de çok severim. Çok bayılıyorum İnşallah bir seyahatte birlikte olacağız Evet, diye. yakın zamanda umarım. Evet, şimdi efendim yemeğimizi bekliyoruz. Efendim İga Lunch, Ramazan'a özel sohbetli tariflerde yine birlikteyiz. Şimdi yemek pişti. Hadi gelsin artık. Artık iftarımızı da açacağız yani. İftariyeliklerimizden yedik de Hasan Ustam getiriyor. Efendim Bekliyoruz. İga Lunch'ın çok değerli şefi Getir ustam. Hasan Ustam, pişirdin mi bunu? Wow. Çok teşekkür ediyorum. Ellerin Çok dert güzel. görmesin. Çok teşekkürler Hasan Ustacığım. Şimdi sen peyniri seviyorsun diye. Severim. Biraz böyle ama biraz daha çekemedik. Kaşar, Şimdi doğru. evet. Hep Biraz böyle belki pul biber de güzel gidebilir. pul değil mi? biber, Ona istiyorum. bravo, Ha, böyle ağız bir inç tadını tabii. ağız tadını bilen. Bakalım bu Aha. tarhana sos nasıl olmuş efendim? Oo, Tarhana bir dakika, soslu peyniri harcamayalım, harcamıyoruz. harcamayalım. Peyniri harcamayalım. Şimdi bakalım efendim siz tadına bakabiliriz Murat. Başlıyor Nasıl muyuz? olmuş? Evet yavrum. Valla ben hepsini bunun Sen bunu gösterebilirim şu an. dur bakayım. Tarhana sosu da geliyor. Aa, etin içi Ama bu değil. öyle yenmez. Bu öyle yenmez. Bıçak olmaz. olmaz. Sadece yani Çok iyi. bence tarhana çok yakışmış. Kesinlikle. Hatta sen 2,5 yemek kaşığı koymuştun. 3,5 Üç. yemek, 3,5-4 yemek kaşığı koyalım. Efendim ne güzel. Labne çok iyi. Kaşar da çok iyi. Kaşar da çok iyi, labne de uymuş, süt de uydu. Kesinlikle. Tarhana uydu. Son derece Yani bizim doyurucu ve ama kendi bir taraftan da. öz yemeklerimizden biri gibi de oldu. Çok teşekkürler Ben bir Murat. tane daha yiyeceğim Sen- ama. sen Ben bütün yerim. Efendim sevgili İga Lunch'a ve İga Pas'a muhteşem konukseverliği için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili evimizin oğlu Murat Güloğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Çok Bize teşekkür ediyorum ben katıldığın de. için. Davet ettiğiniz için. Çok memnun oldum. İga'yı seviyorduk zaten. Şimdi ayrıca bir seviyoruz. Ayrıca yiyoruz, içiyoruz. Evet, bundan sonra lunchlara gelmemizin ayrı bir keyfi olacak. Keyif oldu. Ben yemeye devam ediyorum. Efendim Ramazan'a özel yeni bir İga Lunch sohbetinde tekrar buluşmaya kadar kendinize çok iyi bakın. Ramazan boyunca gönlünüz sevgiyle dolsun ve mutfaklarınızdan bereketiniz hiç eksik olmasın. Hoşça kalın. Bay bay.